Marketler bir hafta boşalsa evinizdeki yiyecek ailenizi kaç gün doyurur? Çoğu insan için cevap acı. 3, belki 4 gün. Oysa bir kriz, bir deprem, bir grev, bir tedarik şoku çok daha uzun sürebilir. Bugün lafı dolandırmadan tek bir kişiyi bir ay boyunca günde 2000 kaloriyle ayakta tutacak eksiksiz gıda stoğunu çıkarıyoruz. Kilogramı kilogramına, kalemi kalemine, sonunda da yaklaşık toplam maliyetiyle 7 kategori sayacağız ve inanın çoğu kişi özellikle 6. kategoriyi tamamen unutuyor. Onu atlayanlar krizde en çok pişman olanlar oluyor. Listeyi bir kağıda not alın çünkü bu video tek başına bir alışveriş planı. Ben akıllı azınlıktanım. Panik yapanlardan değil, kileri çoktan dolu olanlardanım. Başlayalım. 1. kategori, stoğunuzun bel kemiği, tahıllar ve un. Çünkü ucuz, doyurucu ve doğru saklandığında yıllarca dayanırlar. Bir kişi için bir aylık ihtiyaç şu: yaklaşık 5 kilo pirinç, 5 kilo makarna, 3 kilo un ve 2 kilo bulgur. İsterseniz 1 kilo da yulaf ekleyin. Hem kahvaltı hem tok tutan bir enerji kaynağı. Bu 16 kilo tahıl tek başına günlük kalorinizin yarısından fazlasını karşılar. Saklama sırrı basit. Nem ve böcek düşmanınız. Açık paketleri kavanoza ya da hava almayan bidonlara alın, içine birkaç defne yaprağı koyarsanız böcek de uğramaz. Maliyet tarafında tahıl en dost kategori. Bu 16 kiloyu bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 300 ile 400 lira arasında toplarsınız. Yani günde 10 lirayı bile bulmadan karnınızı doyuracak temeli kurmuş olursunuz. 2. kategori, etin olmadığı bir krizde sizi ayakta tutacak protein deposu, kuru baklagiller, mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya. Bunlar hem protein hem lif açısından zengin hem de inanılmaz uzun ömürlü. Doğru saklanmış kuru fasulye 10 yıl sonra bile yenir. Bir kişi için bir aylık öneri: 2 kilo mercimek, 2 kilo nohut, 2 kilo kuru fasulye. Mercimek özellikle değerli çünkü çabuk pişer, yani kriz anında az yakıt harcarsınız. Baklagilleri de tahıllar gibi kuru, serin ve karanlıkta hava almayan kaplarda saklayın. Bu 6 kilo baklagil et bulamadığınız günlerde tabağınızın yıldızı olacak. Maliyeti yaklaşık 250 ile 350 lira arasında. Aklınızda bulunsun. Bir avuç mercimek, bir tas çorbaya. O çorba da soğuk bir günde koca bir öğüne dönüşür. 3. kategori, hiç pişirmeden bile karnınızı doyurabilecek can simidi, konserveler. Elektrik ve yakıt kesikken konservenin kapağını açıp doğrudan yiyebilmek paha biçilmezdir. Bir kişi için bir aylık makul stok: 10 kutu ton balığı, 5 kutu hazır et ya da köfte konservesi, 10 kutu da sebze ve bakliyat konservesi. Örneğin pişmiş kuru fasulye, nohut, bezelye. Yanına 5 kutu salça ve birkaç kavanoz turşu eklemeyi unutmayın. Turşu hem iştah açar hem de uzun krizde vitamin kaynağıdır. Konservelerin en güzel yanı raf ömrü. Çoğu 2 ila 5 yıl rahat dayanır. Ama bir kuralı var: şişmiş, paslanmış ya da göçük kutuları asla yemeyin. Bu kategori biraz daha tuzlu bütçeye. 30 kutu konserve bugün yaklaşık 600 ile 800 lira tutar. Ama bu para pişirme imkanı olmadığı gün size bir sıcak öğün garantisi satın alır. 4. kategori, çoğu kişinin az aldığı ama krizde en kritik olanlardan biri: yağ ve şeker, yani yoğun kalori. Soğukta ve stresli bir kriz ortamında vücudunuz normalden çok daha fazla enerji yakar, işte o enerjiyi en kompakt şekilde yağ ve şeker verir. Bir kişi için aylık öneri: 3 litre sıvı yağ, 1 kilo tereyağı ya da sade yağ, 2 kilo şeker ve 1 kavanoz bal. Bal ayrıca asla bozulmaz. Binlerce yıllık bal bile yenebilir. Üstelik doğal bir antiseptiktir. Sıvı yağı ışıktan uzak, serin yerde saklayın ki acımasın. Bu kategori sandığınızdan daha ucuz. Hepsi yaklaşık 300 ile 400 lira. Unutmayın, kriz günlerinde bir kaşık bal ya da tatlı bir şey sadece kalori değil, moral de verir. Ve moral hayatta kalmanın yarısıdır. 5. kategori,
Taze ürünlerin bittiği günlerde devreye girecek olanlar süt tozu ve uzun ömürlü kahvaltılıklar. Buzdolabı çalışmadığında süt, yumurta, peynir günlerce dayanmaz. Çözüm bunların raf ömürlü hallerini stoklamak. Bir kişi için 1 kilo süt tozu, bu 20 litreye yakın süt demek, bir paket uzun ömürlü, kutu süt, mümkünse toz ya da uzun raf ömürlü yumurta ürünleri. Yanına bir kavanoz reçel, 500 gram zeytin konservesi ya da salamura ve teneke kutuda eritme peyniri ekleyin. Bunlar aylarca bozulmaz. Süt tozu özellikle değerlidir. Çünkü hem kahvaltıyı kurtarır hem çocuklar için kalsiyum kaynağıdır. Bu kategori yaklaşık 400 ile 500 lira. Sıcak bir bardak süt ya da reçelli bir lokma, kriz sabahında evinize küçük bir normallik hissi geri getirir. 6. kategori, bu videonun en kritik uyarısı ve maalesef en çok atlanan su, tuz ve baharat. İnsanlar kilerini gıdayla doldurur ama suyu unutur. Oysa susuz 3 gün bile dayanamazsınız ve stoğunuzdaki pirinç, makarna, baklagil hepsi pişmek için suya muhtaçtır. Bir kişi için en az haftalık 21 litre, yani aylık 90 litreye yakın içme ve pişirme suyu hedefleyin. Büyük bidonlarda, serin ve karanlıkta saklayın. Tuz da hayatidir. Vücut için şart, üstelik binlerce yıldır en eski koruyucu. 1 kilo tuz hem yemeğinizi yapar hem et ya da sebze kurutmanızı sağlar. Bir de baharat, karabiber, pul biber, kekik, kimyon. Çünkü bir ay boyunca tatsız pirinç ve fasulye yemek moralinizi çökertir. Bir tutam baharat aynı malzemeyi yeni bir yemeğe çevirir. Su neredeyse bedava, tuz ve baharat da topu topu 100 lira civarı. Yani bu en hayati kategori, en ucuz olanı, sırf akla gelmediği için atlanıyor. Sakın siz atlamayın. 7. ve son kategori, tüm bu listeyi bir sisteme bağlayan kısım, maliyet, saklama ve rotasyon. Önce hesabı toplayalım. Tek bir kişinin bir aylık eksiksiz gıda stoğu saydığımız 6 kategoriyle bugünün fiyatlarıyla kabaca 2000 ile 2500 lira arasında. 4 kişilik bir aileyi tam bir ay ayakta tutmak isterseniz bunu yaklaşık 4 ile çarpın ama panik yapmayın. Bunu tek seferde almak zorunda değilsiniz. Akıllı yöntem şu: her hafta alışverişe çıktığınızda listeden birkaç kalem fazladan alın. Bir ayda farkına bile varmadan stoğunuzu kurarsınız. Saklamanın altın kuralı ise rotasyon, yani ilk giren ilk çıkar. Yeni aldığınızı arkaya koyun, eskisini öne alıp önce onu tüketin. Böylece stoğunuz hep taze kalır, hiçbir şey çöpe gitmez. Stoğu serin, kuru, karanlık bir yerde tutun ve her birkaç ayda bir son kullanma tarihlerini gözden geçirin. Unutmayın, gıda stoğu bir kez alınıp unutulan bir şey değil, yaşayan bir sistemdir. İşte tek bir kişiyi bir ay boyunca doyuracak, baştan sona eksiksiz gıda stoğu, tahıldan baklagile, konserveden suya kadar. Hepsini bugün bir anda almanız gerekmiyor. Bu hafta sadece tahıl ve baklagili alın. Gelecek hafta konserveleri ekleyin. Bir ay sonra döndüğünüzde stoğunuz çoktan kurulmuş olacak. Çünkü kriz geldiğinde marketlerde itiş kakış başlar, raflar saatler içinde boşalır ve o gün alışverişe çıkmak için çok geç olur. Ama sizinkileriniz doluysa, dışarıda panik hüküm sürerken siz ailenizle sofraya oturur, güvende olmanın huzurunu yaşarsınız. Sistemin sizi doyurmasını bekleyen kalabalıktan değil, kendi sofrasını, kendi garantiye alan akıllı azınlıktan olun. Bu listeyi sevdiklerinizle paylaşın, belki onların dakilerini kurtarırsınız. Abone olun, zili açın. Zekice hazırlanın, daima tok ve güvende kalın.